Son yıllarda giderek yaygınlaşan hareketsiz yaşam, fazla kilo, bilgisayar başında geçirilen uzun saatler ve masa başında yanlış oturma pozisyonu derken bel ağrısı çekenlerin sayısı hızla artıyor. Ülkemizde bel ağrısı şikayeti nedeniyle hekime başvurma oranı baş ağrısından sonra ikinci, cerrahi olarak tedavi edilme açısından üçüncü sırada yer alıyor. Her bel ağrısının bel fıtığı anlamına gelmediğini belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Tolga Aydo şu önemli uyarılarda bulundu. Yapılan çalışmalar bel ve boyunda saptanan her fıtıklaşmanın bel boyun ağrısı yapmadığını, dolayısıyla MR'da saptanan her fıtığın tedavi gerektirmediğini ortaya koymuştur. Buna karşın tedavi gerektiren bel fıtığında uygulanan çeşitli yöntemlerle %90-95 oranında cerrahiye gerek kalmadan başarı sağlanabilmektedir. Kişilerin bazı yanlış davranışları ve alışkanlıkları da bel fıtığı riskini artırdığı gibi tedaviyi de olumsuz etkileyebilmektedir. Profesör Doktor Tolga Aydo, bel fıtığında en sık yapılan 10 hatayı şöyle anlattı. Yatak istirahatine rağmen oturmak. Bel fıtığı hastalarında en sık gözlemlenen yanlışlardan biri, doktorun yatak istirahati vermesine rağmen oturmaya devam etmek oluyor. Oysa oturmak yatak istirahatinin yerini tutmuyor. Oturan bir kişide disk üzerinde düşen basınç oturma ve özellikle oturup yanlara eğilme sonucu ciddi bir şekilde artar. Bu nedenle hastaya verilen istirahat süresince kişi oturarak istirahat etmek yerine yatarak istirahat etmelidir. Oturmak istediği zamanda da bel boşluğunu destekleyen bir yastıkla bunu yapmalıdır. Kilo vermeye özen göstermemek. Fazla kilo bel ağrısını artırdığı gibi ağrının oluşumuna da neden olabiliyor. Buna karşın fazla kilolarından kurtulmak için yeterli özen gösterilmemesi de en sık yapılan hatalar arasında yer alıyor. Bel ağrısı olan hastanın aktivite düzeyindeki azalışa bağlı olarak kilo alımının hızlanabileceğini belirten Profesör Doktor Tolga Aydo, bu nedenle istirahatin ve kontrollü hareketin önemli olduğu ilk günlerde gerekirse diyetisyen desteği alınmasının önemli olduğunu vurguladı. Çivi çiviyi söker diyerek zorlayıcı egzersizle ve sporlar yapmak. Bel fıtığının tedavisinde egzersiz çok önemli yer tutar. Bu bağlamda bel ve kalça etrafı kısa kasların uzatılması, zayıf kasların kuvvetlendirilmesi, genel koordinasyonun artırılmasına özen gösterilmelidir. Ancak zorlayıcı hareketlerden uzak durulmalıdır. Çünkü zorlayıcı hareketler kaslarda daha büyük kuvvet artışı yapabilse de bunlar disk üzerine düşen basıncı artırıp sorunun daha da artmasına neden olabilir. O yüzden kişinin fiziksel durumuna göre iyi planlanmış bir egzersiz planı yapmak çok önemlidir. Hiç kalkmadan uzun süre yatmak. Akut gelişen bel fıtığının tedavisinde disk üzerine düşen basıncı azaltmada yatak istirahati şüphesiz çok önemli bir yer tutuyor. Ancak dikkat! Hiç kalkmadan çok uzun süre yatmak kaslarda kuvvetsizliğe, eklemlerde hareket kısıtlığına yol açıyor. Profesör Doktor Tolga Aydo bundan dolayı yatak istirahatinin bir haftayı geçmemesi gerektiğini söylüyor. Sigara içmeye devam etmek. Sigaranın genel vücut sağlığı için kanıtlanmış zararları bel fıtığında da kendini gösteriyor. Sigara içmenin disk kanlanmasını bozarak bel fıtığı riskini artırabildiğini ve tedaviyi olumsuz etkileyebildiğini belirten Profesör Doktor Aydo, sigaranın yol açtığı öksürük nedeniyle de bel fıtığına zemin hazırlayabildiğine dikkat çekiyor. Sert yatak yerine yerde yatmak. Sert yataklarda yatmak bel fıtığı tedavisinde halen kabul görse de bu sert zeminle yere yatılması anlamına gelmiyor. Yere yatıp kalkma sırasında belin istenmeyen zorlayıcı pozisyonlara gelebilmesinden dolayı yere yatmaktan kaçınmak gerektiğini belirten Profesör Doktor Tolga Aydo, yerde değil, normal yükseklikte sert yatağı tavsiye ediyoruz. Günümüzde vücut şeklini alan visko yataklar geliştirilmeden önce bel fıtığında hastaların sert yataklarda yatması gerektiği görüşü genel kabul görüyordu. Visko yataklar çıktıktan sonra artık ille de sert yataklar değil, hastanın rahat ettiği yatağın doğru olduğu genel kabul görmektedir. Akut gelişen bel ağrısında ilk tercih sert yataklar olsa da
kronik dönemde rahat edilen yatak doğru yataktır diye düşünmekteyiz diyor. Uzman olmayanlara başvurmak. Bel ağrısı çekenlerin ve MR'ında bel fıtığı saptananların en sık yaptığı yanlışlardan birinin de kulaktan dolma bilgiler ve önerilerle hareket etmeleri oluyor. Çevredekilerin aynı sorun bende de vardı ve bir yakınım şu kişiye gitti belini çektirdi. İki büklüm gitmişti sapasağlam ayrıldı gibi sözleriyle doktora değil işin uzmanı olmayan kişilere yönelilmesi sonucu kalıcı sakatlıklar ortaya çıkabiliyor. Bel fıtığı ameliyatı oldum, bir daha tekrarlamaz diye düşünmek. Bel fıtığı ameliyatı sonrası günlük yaşamda bazı kurallara dikkat edilmediğinde fıtık sorunu aynı seviyeden veya başka bir seviyeden tekrarlayabiliyor. Bu nedenle kişinin bel fıtığı nedeniyle ameliyat olsa da omurgasını korumak için genel kurallara uyması ve egzersizlerle omurga etrafında yeterli esneklik ve kuvvete ulaşmaya, genel kondisyonunu artırmaya özen göstermesi gerekiyor. Bel açısından doğru ergonomik hareketleri öğrenmek. Ağır kaldırma ve zorlayıcı fiziksel hareketler yapma hem bel ağrısını hem de bel fıtığı riskini artırıyor. Profesör Doktor Tolga Aydo, günlük yaşamda bilinçsizce yapılabilen bazı hareketlerin bel fıtığına davetiye çıkarabildiğini belirterek şu önemli uyarılarda bulunuyor. Yerden bir şey almak için belden eğilmek yerine dizlerinizi bükün. Market, pazar alışverişi poşetlerini tek elde değil, iki ele eşit dağıtarak taşıyın. Otururken bel boşluğunu destekleyici yastıkla doldurun. Bar koltuğu gibi çok yüksek yerlere veya yere oturmaktan kaçının. Baş üzeri bir şeyi rafa, dolaba yerleştirirken uzanmak yerine basamak kullanın. Uzun süreli oturarak çalışıyorsanız en geç her saat başı kalkıp dolaşın. Zira her saat başı kısa süreli dolaşma, bel omurlarının, bel çevresi, bağ ve kasların ayrıca disklerin sağlığı açısından çok önemli. Ameliyatı tek çare olarak görmek yanlıştır. Bel fıtığında ameliyatın son çare olması gerektiğini belirten Profesör Doktor Tolga Aydo, ameliyat gerektiren durumları, bacaklarda kuvvet kaybı, idrar ve gayitayı tutamama ve yapılan her tür tedaviye rağmen bel ağrılarının devam etmesi olarak sıralıyor. Ameliyat öncesi uygulanan yöntemlerde %90-95 oranında başarı sağlanabildiğini belirten Profesör Doktor Tolga Aydo şunları kaydetti. Bel fıtığı çok uzun süre olmayan istirahat, ağrı kesici, kas gevşetici ve steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, egzersiz, görüntüleme destekli bele yapılan enjeksiyonlar, bel korseleri, elle tedavi, sıcak uygulama ve fizik tedavi gibi yöntemlerle %90-95 oranında tedavi edilebilir. Bel fıtığı hastasında genelde tek bir tedavi seçenek uygulamak yerine bütüncül yaklaşıp birçok tedaviyi birlikte uygulamak çok daha doğru bir tedavi tarzıdır.